Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar, tabii bana en çok bu ara değerli kardeşlerimden gelen şey, abi niye biraz ara veriyorsun, hani biraz daha sık video yapsan diye söylüyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar ama tabii günlük hayat, bu arada tabii sağlık sorunları falan filan, hani araya biraz böyle zaman zaman mesafeler giriyor değerli arkadaşlar. Bir de açıkça konuşmak gerekirse tabii bizim gibi eski kanalların eee, yani konusal açıdan da bazı sıkıntılarımız oluyor. Yeni bir şey de olmadığı zaman dolayısıyla hep tekrar tekrara düşmekte, ben açıkçası canlı yayın yapmadığım için pek fazla, o yüzden de tekrara düşmek istemediğim için bazen böyle aralar uzayabiliyor değerli arkadaşlar. Şimdi değerli kardeşlerim, eee oyuna tabii ki yeni yeni güncellemeler geliyor. Yeni yeni konular ekleniyor. Bunun bir kısmı tutuluyor, bir kısmı tutulmuyor. Ama dolayısıyla bugünkü ben şeyde şu son dönemde tabii irili ufaklı birçok güncelleme geldi ama özellikle hani oyuncuların biraz daha böyle yararına olduğunu düşündüğüm, yapımcıların biraz daha oyuncuları rahatlatıcı olduğunu düşündüğüm birkaç şeyi tekrar bir hatırlamak istiyorum, bir toparlamak istiyorum. 2026'da da özellikle yapılan bu güncellemelerle, yani büyük güncellemeler diyeyim daha doğrusu, yapılan büyük güncellemelerle beraber gelen yeniliklerle beraber 2026'da da ne gelir ne gelmez, bununla da ilgili tabii bir duyum yok arkadaşlar. Bir duyumum yok ama tahmin ettiğim bazı şeyleri de sizlerle paylaşmak istedim bu videomda. Şimdi değerli kardeşlerim, tabii ki dediğim gibi, sözümün başında söylediğim gibi ufak tefek güncellemeler geliyor, bizim hissettiğimiz hissetmediğimiz. Ama özellikle mesela kampüs uygulaması, e, biliyorsunuz, ilk gelen büyük güncellemelerden bir tanesiydi. Dolayısıyla tesislerimiz üzerinde ikinci bir aşamayla tesislerimizi daha çok geliştirme şansını bize verdi. Ha, ama bu özellikle şurada gördüğünüz kulüp, yani kulüp paramızı bir hayli hızlı tüketir hale gelmişti. Bununla da ilgili daha sonraki günlük drop ballarla beraber bunu biraz da olsun e, top 11, yani oradayız diyeyim, hafifletmeye çalıştılar. Yani günlük gelen şeyle bakım azalması geldi, sadakat puanı geldi. E, Ufak da olsa bu drop balların, günlük açılan ücretsiz drop ballarla beraber para akışı geldi. Dolayısıyla bir nebze de olsa buradaki hızlı akışı, yani hızlı nakit akışını biraz olsun üstlenmiş oldular diye düşünüyorum. Bu güzel bir uygulama idi. Ondan sonra hemen aklıma gelen ikinci bir güncellemede değerli arkadaşlar, drop bal uygulaması. Dropball uygulamasına da şöyle bir gelelim. Bakalım. Aslında değerli arkadaşlar, Dropball'ları bu kadar oyunun her bölümüne yaymasalardı, açıkça konuşmak gerekirse 180'e ulaşmak zorunda kalıyordu oyuncular. Dolayısıyla bizim gibi takımların diyeyim, yani bizim gibi mütevazi kadrolara sahip olan takımların da oyuncularını geliştirme şansı yoktu. Yani olsa olsa belki bir tanesini hani yeşil harcayarak, çok fazla yeşil harcayarak geliştirme şansı olabilirdi ama dolayısıyla bunun da böylece bir nebze olsun, daha doğrusu bir nebze derken ya bir diyelim biz ona, bizi rahatlatıcı, oyuncularımızı e, yani kademelerini arttırıcı şansın vermeye ittiler. Normal şartlarda dediğim gibi, yani her oyuncu 180 yapacaksınız. 180 eski sistem için konuşuyorum. Ama dolayısıyla bence oyuncu kademeleri de göze çarpan, yani son dönemde göze çarpandır. Ballarıyla beraber göze çarpan güncellemelerden bir tanesi olarak oyuna katıldı.
Kampüs de aynı şekilde, drop ball da aynı şekilde. Şimdi biliyorsunuz bu sezonun başında da tabii ufak tefek güncellemeleri saymıyorum. Bundesliga takımlarının oyuncu kartları geldi. Dolayısıyla şimdi aslında buradaki ödülleri de biz zaten biliyorsunuz bir evvelki videomuzda incelemiştik, bakmıştık. Bununla ilgili ben zaten görüşüm ve kanaatimi de söylemiştim. Aynı sözümün arkasındayım. Güzel bir ödüller de çok güzel. Eğer ileride doğru bir bozulma olmazsa da gayet güzel olduğunu söylemiştim. Şimdi dolayısıyla bu da aslında oyuncuların yararına şu an. Yani her tür etkinliğin içine dahil edilmiş, eee, kura çılgınlığından tutun top çevirmeye kadar, kupasız şeyine kadar yani her tür etkinliğin içine serpiştirilmiş olup dolayısıyla günlük yapılacak görevlerle de beraber yani rahat rahat elde edilebilecek bir etkinlik. Ha, şimdi tabii ki yani kolay bir şey değil. Yani bunların hepsini tamamlayabilme şansı çok zor. Çünkü devamlı kopyalar geliyor. Kopyaları tekrar dönüştürüyorsunuz. Tekrar puanlar elde ediliyor. O puanlarla yeni yeni şeyler alınıyor falan filan. Yani burada olduğu gibi şöyle izah edeyim. Yani burada olduğu gibi. Şimdi bu hakikaten kolay değil. Yani şu anda 198 kartın 198'ini de direkt açmak zor. Çünkü çok fazla kopya geliyor. Ama şans var mı? En azından burada olduğu gibi ben şöyle göstereyim. Mesela ben Augsburg'la Union Berlin'i tamamladım. Dolayısıyla yani burada en azından şöyle bir baktığım zaman an itibariyle de e, bir iki aday var yani mesela çıkabilecek. Şurada mesela belki çıkabilme ihtimali olan 8'in üzerinde 9 olarak görebilirim. Mönchengladbach 9 gene aynı şekilde. Yani bu süre zarfında bunları tamamlayabilir miyiz? Tamamlayabiliriz. Alabildiğimiz kadar. Ha, yani çok büyük bir şans olursa da şimdi tamamlama şansı olur diyorum. Şimdi arkadaşlar bunları şöyle kısa hatırladıktan sonra 2026'da önümüze neler gelecek? Ben en büyük güncellemeyi oyun içi yani maç içindeki emirlerde bekliyorum. Emir artışı muhakkak gelecektir arkadaşlar. Ha bak yine söylüyorum. Bu bir duyum değil. Yani herhangi bir yerden duyum almış değilim değerli arkadaşlarım ama beklediğim en büyük şeylerden bir tanesi oyun içi maç içi emirlerde artış gösterecek. Görsellerde yani maç içi ikinci bir konuya gelirsem maç içi görsellerde de bazı değişikliklerin olacağını tahmin ediyorum. Ha, bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Birincide duyum almadım dedim ama bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Bundan bir dönem evvel yazışmamızda bununla ilgili ben kendilerine zaten biliyorsunuz sizler adına aktarımlarımı yapıyorum. Bunu Face'lere paylaşıyorum. Kanalda da ilaveten paylaşıyorum. Onlardan bana gelen şey bu konu üzerinde çalışmanın olduğuydu. Ama görsellerde yani maç içi temaşa ve görsellerde ne kadar bir değişim gelir, ne kadar bir ilave bir şeyler eklenir, bunu zaman içinde göreceğiz. Ama 2026'da ki 2026'nın ilk yarısı diyelim biz, ilk yarısı içinde ben bunu beklediğimi söyleyebilirim. Şimdi bir beklediğim şey de arkadaşlar özellikle mesela kupada da aynı şekilde e, bu arada tabii kupada e, bir yenilgi aldık. Bunu da söylemiş olalım. Hazır bu videoya yeri gelmişken. Güzel bir karşılaşma oldu. 2-2 ilk maç kendi evimizde berabere kaldık. Rakibimiz de oldukça iyiydi. Oldukça iyi yani. Bize denk bir rakipti zaten kendisi de. İlk maçı 2-2 bitirdik. Ama ikinci maçta ben maalesef gelemedim. Oyuna gelemedim. Dolayısıyla oyuna gelemedim. 2-1 mağlubiyet almışız. Dolayısıyla bu sefer kupadan da çeyrek finalde erken elendik diyebilirim değerli arkadaşlar. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Ama tabii bunu yaparken de aynı zamanda şu Bundesliga'da iki resmi maça katıl
görevi vardı. Lig maçına katıldık, kazandık. Onda bir problem yok ama işte buna katılamadığımız için oradaki o görevi de yapamadık. Dolayısıyla artı öyle bir zararı da oldu diyelim değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ödüllerde özellikle kupanın da gol krallığında biliyorsunuz hiçbir ödül verilmiyor ama bununla ilgili de bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Bununla ilgili de herhangi bir 2026'da bir çalışma olacaktır değerli arkadaşlar. Arkadaşlar, bir de benim en şey yaptığım, şimdi federasyona gelelim. Federasyonda Elmas Ligi'ndeyiz, onu da söyleyelim değerli arkadaşlarım. Federasyonda ben daha evvel de bunu e, yazışmalarımda, Nordeus'a, Tapilav'la yazışmalarımda da belirtmiştim. Yine aynı şekilde bunu e, söyleyebilirim. Kişi sayısında bir artış olabilir. Bir de tek takıma oyuncu veren oyuncularla ilgili de bir yaptırım orada gelebilecek. Bu bizim de aslında onlara talep ettiğimiz bir konuydu. Onlar da bu konu üzerinde çalıştığını biliyorum diyelim. Biliyorum diyelim. Öyle söylemek isterim değerli dostlarım. Bunun dışında federasyon kişi sayısında da bir artış olabilir. Bu da 2026'nın hemen başında hani gözle görülebilecek olan şeylerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. İnşallah değerli arkadaşlar, tabii oyun güzel yerlere evrildi. Yani dolayısıyla sayamadığımız, unuttuğumuz birçok güncelleme geldi, birçok yenilik geldi. Dolayısıyla e, daha göze çarpan yenilikleri bekliyoruz kendilerinden. Zaten bunu da her zaman kendilerine bunu iletiyorum ben. Dolayısıyla sizler de muhakkak ki yazıyorsunuz, çiziyorsunuzdur kendilerine. Dolayısıyla güzel olacağını tahmin ediyorum. Ama en büyük yeniliklerden bir tanesi de maç içinde olacağını tahmin ediyorum değerli dostlarım. İnşallah daha güzel şeyler olacaktır diye ümit ediyorum. Arkadaşlar şöyle bir sohbet babında bir video oldu bu. Dolayısıyla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoş kalın, esen kalın.